Bugün bir Opel Insignia'mız var. Ankara'dan geliyor galiba. Doğru mudur usta? Ankara'dan geldiğini belirtelim. Aracımızın ağır bakımları mevcut. Ağır bakımları derken neler yapacağız? Şanzıman bölümünden başlayacağız. Bir şanzıman yağ değişimimiz var. Hemen orta bölüme gideceğiz. Aşırı bir su kaçırma, antifriz kaçırma olayı var. Yağ soğutucu bölümünden geldiğini... Yoktu su kaçağı. Biz kendisine döndük. Ustam dedi ne gerekiyor yap. Ben dedi kaçağını göçeğini bilmiyorum. Arabam ağır bakımları, su kaçağı, buna benzer gördüğün her şeye yapabiliriz. Ya zaten orada not almış abimiz. Birazdan o not aldığı noktalara da göz gezdireceğiz. Ama şunu belirteyim, bize gelmeden önce bu şekilde notlar almak her zaman faydalı oluyor. Görünen şeyler yapılıyor. Böyle yaklaş, hem de anlatmaya devam edelim. Burada bayağı bir yer söküldü arkadaşlar. Bakın, yağ soğutucumuza ulaşabilmemiz için egzozdur, katalizördür, bunlar alındı. Aracımızın geç yağ değiştiğine ve hararet problemi var mı bilmiyorum. Bir kızarık problemleri var. Zincir bölümünde değişiklik olacak, turbo vesaire. Söküldü, alttan karter söküldü. Şu kısımdaki görüntüler çok hoş durmuyor. Bir hararet veya aşırı ısınma durumu oluşmuş. Aracı indiriyoruz. Motorumuzun kulağı sökülüyor ve motor hafif oynuyor. Şase bağlantıları var. Şase bağlantılarını söküyoruz. Uzun kol ile alt noktalar sökülecek. Kulak şu an tamamen boşladı. Herhangi bir sorun olup olmadığını takarken göz gezdireceğiz aslında. İçine de çökmüş gibi. Ben onu gevşetemem. Gevşettim bile usta. Burada motor kulağının bağlantı ayağı sökülüyor. Burada da yine toplamda 3 adet cıvata mevcut. Teker teker bu cıvatalar çıkacak. Millete heyecan veriyoruz ama gel gör ki işin içine bakarsan farklı şeyler dönüyor. Bağlantı ayağımız oynamaya başladı. Hafif hafif oynuyor. Artık söküleceğini bizlere söylüyor. Arkada bir adet cıvata kaldı. Tabi motorun bir tık inmesi gerekiyor. Cıvatalar şase bölümüne değdiği için motor birazdan alttaki sehpadan kurtulduğunda o cıvatalar da çıkıyor. Bu şekilde bağlantı ayağımız da çıkmış oldu. Cıvatasını üstüne koyup kenara alıyoruz. Evet, bu bölümde ne yapacağız? Motor kulağını aldık. Motor tutucu ayağını da aldık. İlk etapta devir daim kaplağını sökeceğiz. V kayış, gergisi, şarj motoru, klima kompresörü, krank kasnağı, bunları aldıktan sonra su pompasını alacağız. Ondan sonra ise ön yağ pompa kapağı, motor ön kapağı dersin, yağ pompası dersin. Ön kapağı alıp zincirle karşı karşıya kalacağız. Alttan kranktan, üstten eksantrikten zincirleri, paletlerini söküp zincir değişimini... Burada devir daimin kasnağının 3 tane cıvatası var. Gevşetmemiz gerekiyor. İlk 2 cıvata söküldü. Son cıvata da şu an sökülüyor. Cıvatamızı aldık. V kayışımız tabii ki kasnak çıkınca komple çıkmış olacak. Bu şekilde V kayışımızla beraber kasnağı dışarıya alıyoruz. Burada gergi kütüğümüzün motor bloğuna bir cıvatası var. Rulmanda biraz kötü dönüyor gibi ama çıkınca daha detaylı olarak göreceğiz. Alt noktada da yine bir adet cıvatası var. Üstteki boşladı. Gergi kütüğümüz şu an boşladı. Ve cıvatalarıyla beraber alttan gelecek. Önemli parçalardan bir tanesi, gergiyi tam kuramazsa kayışa zarar verme ihtimali var. Ses yapma problemleri gibi sorunlar şu şekilde gergi kütüğünden oluşabiliyor. Rulmanda olması gerektiğinden daha fazla dönüyor. Bu noktada atlanmaması gereken, dikkat edilmesi gereken bir husus var. Devir daimin cıvatalarıyla yağ pompa kapağının cıvataları karıştırılmaması gerekiyor. Silindir kapak veya motor bloğuna sıkıntı çıkabilir. Şarj motorumuzun üst kısmında bulunan bir adet cıvatası sökülüyor. Ama burada da tabii ki kutup başımızı çıkardık. Herhangi bir şase yapma olayının önüne geçiyoruz. Şarj motorunu geriye doğru çıkarmamız gerekecek. Cıvatası çıktı.
Alttaki cıvata sadece gevşiyor galiba usta. Tamamen alacağımız için ön kapağı tuttuğu için de alt cıvatanın sökülmesi, geriye doğru atılması lazım. Şu şekilde gösterebilirsek şarj motorunu dışarıya doğru aldık. Niye aldık? Bak altta civata. Altta cıvatası var, evet. Su bidonundan uzanan, bu şekilde gelen, devir daima kadar gelen bir su hortumumuz var. Devir daim girişi olduğu için mecburen bu kelepçeden ayırıp hortumu geriye çekmemiz. Kelepçe arkaya doğru bu şekilde hortum çıktı da içi de hiç bir gösterir misin içini kameraya doğrusu da? İçi de hiç hoş değil yani bu hortumların arkadaşlar. Şimdi teker teker bir sürü aynı cıvatadan olan, tabii ki uzunluğu kısalığı önemli. İlk olarak devir daim cıvatalarından başladık. Teker teker devir daim geliyor. Genellikle 1.4 T'lerin de semti ayarı çok önemli. Buna da ilerleyen zamanlarda değinmeye çalışacağız. Öncelikli olarak devir daim cıvataları çıkıyor. Burada gördüğümüz yağ kaçakları, toz, çamur birikintilerinin de temizlikleri önemli. İçten çok temizliği önemli abi. Evet, bu arabanın içten çok temizlik durumu var. Temizleyeceğiz. Kran kasnağı da altta görünüyor. Kasnağımızı da alacağız. Burada da son devir daim cıvatası sökülüyor. Devir daim aracımızın soğutma sisteminin en önemli parçalarından bir tanesi. Biraz zorladıktan sonra tık diye geliyor. İç kısmına bir bak. Marka ne? Markayı göremiyorum. Yeni takılmış. Ama yan sanayi gibi Yan duruyor. sanayi parça. Onun için soruyorum ben marka ne diye. Yan Şöyle sanayi. paletlere bakalım usta. Çürümeye yüz tutmuş artık. Arabada su mu çıktı, antifriz mi çıktı? Yeşil bir antifriz. Yeşil antifriz. Antifriz vardı ama paslanmalar da vardı. Kalitesiz bir antifriz olabilir. Her noktada yine paslanmaları göreceğiz gibi. Evet, bu kısımda devam ediyoruz Baran. Evet abi. Hepsini teker teker gevşet. İlk işlemler gevşetme olacak. Daha sonra kolay bir şekilde sökeceğiz. İlk olarak tüm cıvatalar gevşiyor. 1.4'lerdeki sorunlardan bahsedelim. Bahsedelim usta. En büyük sorun ve sıkça bana sorulan soru güç azaltıldı uyarısı problemiyle yaşıyoruz. Ondan sonra ön kapak contamızın su kanalıyla contası patlıyor. Motor yağımız tahine dönüşüyor. Yağ soğutucusunda problem oluyor. Yine suya yağ geliyor. Güç azaltıldı derken turbo çatlağı çıkabilir. Manifold problemleri çıkabilir. Detaylıca bunların incelenip arızayı bulup arızayı gidermek önemlidir. Ezbere arıza aramayın. Ezbere arıza bulmaya çalışmayın. Beni arıyorsun. Usta solenoid valfi değişiyor mu ben? Senin videoda demişsin. Benim videoda demişsin de bana cihaz diyor ki veya araç diyor ki valfe git. Ben o şekilde değişiyorum ve o şekilde video paylaşımı yapmışım. Senin güç azaltıldı dediğinde her şey solenoid valf değil. Turbona bak, emme manifolduna bak, interkole bak, sensörlere bak. İlla ki bir yerden bir sıkıntı var ki bakmadan solenoid valfi değişmeyelim arkadaş. Üstte yok. Yok. Buradayı aldın mı? Tamam, kaldır arabayı gidiyorum. Bir adet de burada 1.6 XR 18 motor problemimiz var. Aracımızda yağ yakma şikayeti, tekleme, SP uyarı şikayetleri var. Bunun da motorunu topluyoruz. Kavrama vesaire bütün sorunlar gideriliyor. Aracımızı yukarıya doğru kaldıracağız. Alttan sökülmesi gereken işlemleri yapıyoruz. Ardından ön kapak çıkacak. Ardından da zincir bölümünü akıyor bak. tamamen göreceğiz. Oğlum leğeni çekten oraya. Söktüğümüz parçalar burada bizleri bekliyor. Aracın içerisinden çıkan soğutma sıvımız da bu şekilde. Araçtaki yağ kaçağı şikayetleri karterde de var. Şuradan su iniyordu. Suyu göremiyorum. Boşalttık ama komple bir su kaçağı da vardı. Yağ kaçağı da vardı. Niye söktü? Usta şimdi kolu taktın ya oraya yetişmiyordu diye
Kol tabancanın gücünü azaltıyordu, o yüzden sökmedi. Aferin. Keçede de var. Kaçağını görelim. Ön kapak keçesinde de kaçak var. Bu kısımda yine alt kısımda bulunan civataları söküyoruz. İki tane E14'lük vardı. Şu iki boşluktan görebiliriz. Evet. Klima ayağı da sökülmesi gerekecek. Büyük Sökerim ihtimalle. abi. 2 tane hepsini E10 kullanmış da 2 taneyi niye E14 kullanmış? Fabrika kullanmış. Niye kullanmış? Sebep ne orada? Evet, niye kullanmış? 2 taneyi orada büyük baba civata kullanmış. Neden ama? Hepsi küçük 6 milimken oraya kullanmış 10 milim. Neden? Soruyorum size. Bilmiyorum usta. Ha. Oraya yağ pompasının çıkış noktası olduğu için orada kuvvetli civata kaçak dışarıya yapmasın, yağ basıncı düşmesin diye. Ha, basınç kaybetmesin. Tabii. Tamam. Yağ karterimiz yine içi de leş gibi ya. Üstteki gördüğümüz görüntü motor yağı da bir garip duruyor, çamur gibi. Hayırlısı. İnşallah. Bu araba hararet de görmüş ama işte Kokula. yanmış yağ. Değişik bir koku. Burada tabii iç kısmı göremiyoruz da bakın şuradan görebilirsek arkadaşlar İşte iç kısım bu abi. yanmış yani. Dalga kıranın içi daha fena yani kızarık kızarık duruyor şöyle. Gösterdiğimde görünüyor. Klima kompresör ayakları 3 adet klimayı tutan ayağımız var. Burada ustamız yine söküyor. 13'lük civatalardan oluşuyor. Direkt motor gövde bile ona sıkılacak. Buradan yine az çok görünebiliyor. Yine önde de görünen civatalardan var. Üstte de var. Ne oldu? Konuşamadın mı? Video var usta. Şimdi söyleyeceğimiz kelime. Ana lan. Hemen ip Al. İçini göstereyim mi? Yanık yanık diyorduk. Bakın şuradan patlatıyor. Şu noktadan patlatıyor. Buraya tutarsan patlağını görürsün zaten. Patlamış mı usta? Bak. Yanaş iyice. Şöyle. Yakında yağı suyu yağa katacakmış. Evet aynen öyle olacaktı. Tam zamanında bir zincir değişimi oluyor diyebiliriz. Bu araçların zincirini değişirken contayı sonradan takmaya karar vermeyin çünkü takamazsınız. Zinciri tekrar sökmeniz gerekebilir. Yağ da gördüğünüz üzere kötü duruyor. Yani bir yanıklık var bu araçta. Bunu görebiliyor muyuz? Vallahi tabii ki görüyoruz usta. Bayağı bir aşınma var. İlk kez bile sökülüyorlar. Hadi Allah. Hep senin yüzünden. Ben ne yaptım usta ya? Selamın okuduğunu bile duymadım. Zincir paletlerini bir göstereyim. Uzun zamandır değişmeyen bir zincir palet. Bu da pim değil, gerge. Şefet yapsak çok çevirmek gerekirse araya anahtar zor gider. Yağ gergimiz çıktı. 2 tane cıvatasından kurtuldu. Evet. Zincirimizin ön tarafa gelen paleti, buradaki ise arka tarafa gelen paleti, burada ise zincirimizin alt dişlisi ve bizim aracımızın zinciri. Ben böyle zinciri ilk defa görüyorum. Niye görüyorum? Resmen yanmış, kızarmış. Bu araba geçmişte hararet ile yağı karıştırmış desek yeri var. Bunlarda ise hastalık olan ön kapak contası buradan patlamış. Yakında suyu yağa katarmış arkadaşlar. Çok küçük bir yer tutuyor. Patlağı belli burada. Contamız patlamış. Her seferinde bu contayı orijinal ile değişmenizi tavsiye ediyorum. Vanuslarımız ise yağlı bir vanustur. Hararetten dolayı kızardığını görebiliyoruz. Aşırı bir hararet görmüş geçmişte. Yağlarda katran katran yanıp yapışmış. Aracın o contası patlasaydı eğer bu sefer en büyük sorun ortaya çıkacaktı. Bu su bidonunun içi komple tahin gibi yağ ve su karışımı olacaktı. ve Olacaktı tüm ama insanlar yağ soğutucuya gidecekti. Yağ soğutucuyu değişecek, yine devam edecekti.
Ama asıl sebep ön kapak yağ pompa contası. Paletimiz tamamen aşınmış. Orijinal bir palet olduğuna değinelim. Rengi dahi yanmış sıcaktan. Tut. Ver üstüne. Evet. Patlak patlak dedik, karşımıza geldi artık. Görebiliyor muyuz? Patlamaya yüz tutmuş. Deliği Patlamış görebiliyoruz. da yağ ile su karışmaya ramak kalmış. Az daha gelseydi su buradan yağ kanalına gidecekti. Bizim motor yağımız suyla dolacaktı. Çubuğumuzu çektiğimizde yağımız bir susam tahinine dönmüş olacaktı. Ön kapağın görüntüsü. Zaten bir şey vardı. Verin şunu bir yalandan çalalım. Kelimeyi dinlesem. Usta istekli değil miydin Allah Allah? Şu an rahatladım ben. Tamam hadi. Hadi bakalım. Simsiyahları beyazlatıyor. Şimdi bu vanosun aslında bu şekilde olması da içinin yani Keplere çalıyor. yanıklığı vesaire zararlı bir durum ama araçta herhangi bir problem yaratmadığı için ilerleyen zamanlarda belki problem yaratabilir. Bundan dolayı herhangi bir müdahalemiz olmayacak. Sadece söylenilen, yazılan işlemlere müdahale ediyoruz. Gördüğünüz gibi millere kadar elimizden geldiğince temizlemeye çalışacağız burada. İp kepik. Atayım usta. Al usta tut. Şöyle yap. Hah. Keplere bak. Hiç vermiyordun ha. Tabii ustamız yine şanzımana doğru da bir işleme uyguladı. Normalde böyle bir işlem yok. Ancak temizlenmişken tam olmasını istiyoruz. Usta ben buna bir keçe çalayım mı? Neye? Yok gerek yok. Vanoslar zaten bayağı bir yıpranmış. Elimdekine vurup dökme evlat. Biliyorsun orijinal rengi çıkıyor ve fabrikanın vurduğu yeşil boya var. Silver mıydı neydi ya bu rengin ismi? Ne? Silver mıydı neydi bu rengin ismi? Ha. Herhalde. Usta bence sana dükkana bir box torbası falan alalım ha. Alalım. Vallahi billahi lazım sana bence. Ciddiysen Ciddi söylüyorum. sipariş ver de gel. Harbi abi sen sipariş ver. Ben o işlerden anlamam. O ne o? Aha. Legene abine doğru az itelim. Şimdi
Hala devam ediyor temizlik. Ben gittim geldim, hala temizlik sürüyor. Elimizden geldiğince bakın egzantrik milleri ne hale gelmişti ve şu anki konumu bayağı farklı durumda. Motor bloğumuz da temizlendi. Tabii abi. Vanoslarımız yine temizleniyor. Bakın gövde bölümü, motor bloğu, zincirin takıldığı kısımda şu an tertemiz görünüyor. Elimizden geldiğince de temizliklere önem vermeye çalışıyoruz. Buna İşten çok temizliği önemli abi bir kere. İşten çok temizliği önemli. şanzıman, travers, bunların hepsi de yıkandı, temizlendi. Tabii yağ kaçakları, su kaçakları da bitecek aracımızın. Bu gördüğünüz kısımları da tertemiz kalacak arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Turbo geri dönüş yağ borumuz bu şekilde. Ucundan daha önceden kırılmış, aşırı bir sıcaklığa maruz kaldığı için gevremiş, kırıldı. Bundan dolayı yenisiyle değişiyor. Değişen hortumumuz ve turbomuz. Ben yatıyorum. Yat bana. Vur usta. Ya da harbiden onu ben tutturmayayım ya. Var da normal civata olsaydı tuttururdum işte. Burada Vanos'un arkadaşlar yapmamız gereken bir ayarı vardı. Tabi Vanos sistemi tamamen sökülmediği için bu ayara gerek yok ama kontrolünü her zaman sağlıyoruz. Arabada çok büyük etkeni var. Şöyle bir aparatımız var. Önemli bir aparat. Genelde setlerin içinde bu aparat çıkmayabiliyor. Doğrulamasını yapacağız. Kit diye oturuyor mu? Bakacağız. Şöyle denklemesini yaptığımızda tamamen oturuyor. Herhangi bir problem yok gibi. Kanala denk geliyor mu? Denk geliyor arkadaşlar. Bir problem yok Vanos sisteminde. Motor toplasaydık önemli. Egzoz sisteminin manifold kısmını sıkıyoruz. Üstüne civataları tutturduk. İlk olarak alt civatalardayız. Efendim. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Abi YouTube'dan gördüm de bende bir Opel var. Evet. E, Sonunda haber bunlar. Burada. Bitti oğlum, bitti, sıktım hepsini. Bana niye getirdin o zaman? Sen gelene kadar. Yeni ürün takılacak. GM. Gelme. GM şurada. Evet şurada. Kağıtta yazıyor. Şurada da yapıyor. Şurada yapıyor. Şurada. İçeride yazıyor mu? Dedim GM'dir herhalde. Yerine doğru gidiyor şu anda. Bir 3 yere tane değil ama. civatası var. Bunların da hortumları değişiyor. Aracımızda bayağı büyük bakımlar yapılıyor şu anda. Abi şu yere şuraya tutsana ya. Buyur bana. Bunlarda sıvı contalar vardı. Ya sıvı janta çoğalmaya bence hiç gerek yok. Kendi contası var zaten. Aynen öyle, gerek yok. Yani. Gerek duymuyoruz zaten biz de, kullanmayacağız ama eski çalınan sıvı contalar şu an yüzeyden arındırılması için tel fırça yardımıyla plastik. Tabii içi de yıkandı bu arada. Aynı şekilde burada karterimizin içi de yıkandı. Şöyle göstereyim. Bu sıcaktan yapışmış, artık renk haline gelmiş durumu vardı. Bu yüzden mecburen bu şekilde kaldı ama temizlendi yüzey. Biz yaptığımız meslek ishali millete heyecan veriyoruz ama gel bir de içini görsen yani. Değişen bir diğer hortum hemen bu noktada kelepçelerinden arındırılarak yeninin üstüne takılıyor. Ben de çok sevmiyorum. Balon gibi olmuş, yırtılmış burası da.
Yeni GM Usta, onu da göstereyim. Yeni hortum. GM, bu da yeni değişiyor. Daha iyi. Evet böyle iyi. Duyduk mu seni? GM olunca hepsi tıkır tıkır geçiyor usta. Aslında burada da hani orijinal kullanmak gerçekten önemli. Adam orijinal kelepçe yerine, tutucu yerine bile boya koymuş. Buraya tak. Buraya tak diye. Yerine de geçirdik. Bu şekilde durması gerekiyor. Hava işlemleri vesaire var. Aracımız ilk çalışmada zincir sesi yapar. Gergi boş. Paletleri yağsız, zincir yağsız. Onun için bizim sıvı yağımız var. Bununla yağladığımızda ona meyil vermiyoruz. Motor toplama spreyi olarak geçiyor. En üst noktaya gelene kadar bunlar yağsız çalışıyor usta. Bu yüzden de bu şekilde yağlamış olduk zincirimizi de. Bu da bunun için özel yapılmış bir üründü. Hani tornavida. Yapıştırmışlar mı bunu? Basmış sıvı contayı. Sıvı conta ne yapar burada acaba? Pek bir hükmü olmaz yani bence usta. Bence hiç olmaz. Daha kötü kaçırmasına sebep veriyor işte böyle. Adını kötüye çıkarıyor. Al bir conta orijinalini al tak. Ne uğraş orası da. Tamam. Burası evet. Aynen abi burası. Evet. Araba ne abi? Sorun ne? Neler yapılacak? Evet. Olur abi. Olur. Tekrar iletişime geçersin. Evet. Vallahi kaldırdım. Peki tornavida. Şimdi sıkıyoruz arkadaşlar. Abi ya bir şey diyeceğim. Söyle. Gurbetçi abilerimize buradan sesleniyorum. Evet. Randevu alıp gelin ya da gelmeden bir hafta önce arayın ki burada karışıklık oluyor. Bir sürü araba geliyor. Buradan gelen olsun, yurt dışından gelen olsun. Yani geçen yazki gibi karışıklık oluyor burada. Sonra biz kötü duruma düşüyoruz. Yani burada anlatmak istediği doğru. Biraz önce abimiz bir randevusunu aldı. Karışıklık olmaması adına arkadaşlar gelmeden önce aramanızı, yapılacak listeyi de paylaşmanızı söyleyelim. Önemli bir hatırlatmaydı. Şunda değil mi? Allah değil. Lastiği de kalmış anasını satayım. Yani. Gevşekmiş.
Tek atış. Değişecek. Eski devir daim hali ortada. Termostat daha doğrusu. Termostat abi o. Geçen de anasını satayım bir tane BMW'ninkine jantla lastiği takıyorsun. Jantla lastik zaten beraber. Olabiliyor dil sürçmesi. Yeni devir daim de burada arkadaşlar. Eski devir daim Termostat. termostatımızın hali ortada. Gördüğünüz üzere pastan dolayı. Çek şunu Baran. Çek. çıkar. He. Bu şekilde de termostat. Öyle şurayı çek abi. Hani markaya bir şey demek istemiyorum ama biz çok kullanmıyoruz. Firma ismi verme ama takılacak. Yok biz kötülemiyoruz, kullanmıyoruz. Ne yapıyorsun? Para. Ne yapıyorsun orayı? Yüzeyi temizliği. Yüzey temizliği. Bizim parayı da üzmeyelim. Üzülürse sonra kötü olur. En çok bunu silindir kapağına yapılırken seviyorum abi. En çok. O sesi var ya o müthiş ya. Kimin arabası? Atilla Ekşi. Ben de tatlı. Benim de soyadım tatlı ya abi o yüzden. Bununki Ekşi. ekşi. Atilla Bey'inki de ekşi. Bir tatlı bir ekşi olunca Ne oldu? ortaya ne çıkar? Ne çıkar? Maya hoş çıkar. Maya hoş. Maya hoş. Ben de diyorum ne diyeyim usta? Termos'ta da orijinal alırsan kalite belli. Orijinal değil, yeni civatalarına kadar gelir. Yan sanayide ise bir şey gelmez. Burada da Ya tapamış. şanzıman yağ değişimimiz var. Yağ çıkarsa içinde tabii eksik gibi gözüküyor akmasına bakarsak. Şanzıman yağı. Şanzıman yağımız leş gibi olmuş. Abimizin de isteği şanzıman yağının değişmesiydi. Şu an leş gibi bir batık bir yağımız var. Şanzıman yağımız da eksik gözüküyor. Bu kadar akma olmaz. Yani. Geçenki Astra J'ninkine benziyor be abi. Aynısı yani resmen. Daha onda dişli tozu falan da vardı. Evet, ne yağsı var onda bakalım Baran Usta. ...75-80 usta. Aracın altına artık bir göz gezdirelim. Araç ilk çalıştığında duman vesaire atacaktır. Çünkü yıkamış olduğumuz benzinler, dökülen yağlar egzoza da gelmiş bulunuyor. Bu şekilde hava tutup götürmeye çalışacağız ama duman olarak atacaktır. Şanzıman yağ tapamız şu an sıkıldı. Herhangi bir kaçağımız kalmadı. Şöyle göstereyim kartar bölümü. Araç gayet güzel bir kondisyona ve temizliğe ulaştığını düşünüyoruz. Hemen ön tarafa geçtiğimizde bu kısımlarda yine yenilenen V kayış oldu. Ön kran keçesi gibi malzemeler de yenilendi. Sıvı contamız yapıldı. Artık altı da gayet güzel konumda. Aracımızın bugün mesaimiz dolmak üzere oldu ama motor mekanik bölümünü tamamen bitirdik. Kartelimizde yeni sıvı conta var. Ön kapağın blok, silindir kapak, üst kapak ek yerlerinde var. Sıvı conta olduğundan dolayı onların kuruması için sabaha kadar yağ koymuyoruz. Sabah yağı koyduktan sonra da Allah'ın izniyle bir damla kaçırma olmuyor. Yağı erken koysak zamanla kaçırma olabiliyor. Yağ sıvı contaya değince bozulur. Burada gösterelim. Şöyleydi arkadaşlar. Bu kapak vardı. Sprey kapağı gibi bir şey. Bu çıkacak. Şöyle yenisiyle, orijinaliyle değişecek. Böyle bir kapağımız var. Aracı da çalıştırdık. Gayet iyi çalışıyor. Motor temizliği yapılacak. Şöyle sesini bir dinletelim. Evet. Bu da hazır, yerine takıldı. Suyumuzu, silecek suyumuzu da koyduk. Kapağımızı kapat. Araç içerisine geçtik. Sizlere gösterge panelinde herhangi bir uyarı lambası olup olmadığını göstereceğim.
Fanımız 90 derecede açmasını bekliyoruz. Göstergede herhangi bir arıza kodumuz yok. Aracımız 2012 model 1.4 turbolu bir Insignia. Araç bizlere Ankara'dan geliyor. Şöyle teslimi için hazırız. Dışarıda bir sürüş testi yapacağız. Ardından aracı teslim etmeye hazırız. Efendim. Bu koruma leş gibiydi. Şu an simsiyah olması gereken pozisyona tertemiz oldu. Aracımızdaki tüm kaçak göçek bittikten sonra temizliğini de yapmış bulunduk. Gayet de güzel görünüyor. Korumayı takmadan önce altını göstereceğim. Su ve yağ kaçakları bulunuyordu. Şuraya hafif dökülen sular var ama onlar kaçak değil. Şöyle yağ bölümü, kalktar bölümü, şanzımanın üstünden gelen yağlar vardı. Sular vardı. Bakın herhangi bir şekilde şöyle baktığımızda hiçbir kaçak göçek görünmüyor. Arka kısma bakalım. Arka kısımda da aynı şekilde problemlerimiz bitti ve temizlikleri de gayet güzel duruyor diyelim ve korumayı takıyoruz. Bayağı iyi görünüyor. Temizliğimiz de tamam usta. Fanımız da açtı durumda. Evet. Birazdan aracı bitireceğiz. Aracın kabin filtresi şöyle değişiyor. Bunu yapmadan önce şuradan son kademeden alıp içindekini de boşaltarak aslında daha mantıklı bir hareket yapmış olursunuz. Arabayı bitirdik. Şöyle yaklaştığımda arabanın içerisinde park sensörü ötüyor. Kamerada çıkmasın diye biraz yanlarda duruyoruz usta. 1.4T turbo. 140'lık benzinli bir motor. Güzel bir motor, harika bir motor, binmeye değecek bir motor. 1.4T'lerde çokça kez de aslında ilerleyen kilometrelerde piston kırma, sekman yatağını, kanalını kırma gibi olaylar Her karşılaşıyoruz. arabada karşılaşıyoruz aşağı yukarı. Her arabada karşılaşıyoruz. Şöyle bir susturayım bu arabayı da çünkü konsantre olamıyoruz. Bir sesini mikrofondan dinleyelim. Deniz saati gibi sayıyor. Sigara testi yapsam geçersiniz. Kardeşimiz Ankara'dan geldi bize. Randevusunun olduğunu söyledi. Hay hay başımız üstüne randevu varsa can kurban. Ne söylediysek işimizi yaparız dedik. Kendi bir liste yapmış. Ustam bunun haricinde gördüklerim varsa yapabilirsin. Tamam kardeşim dedim ve bıraktı. Kendisi Ankara'dan geldiği için burada babaannesi var. Ben oraya gideyim babaannemi göreyim. Birkaç günde dinleneyim geleyim dedi. Bugün arabanın 3. günü zannederim. Evet. Aracı şu an cumartesi öğle vakitleri saatiyle araç bitmiş durumdadır. Aracımızın zincir bakımlarını vesaire yaptık. Bütün video içerisinde zaten göreceksiniz. Yanmış içerisindeki bir yağ vardı. Katman gibi temizlemekte zor bela uğraştık. Dedindik. Abimiz Ankara'dan çıktı geldi. Ne iş yaptığını söylemeyelim ama yüksek mecralarda bir iş yapıyor kendisi. O yüzden paylaşmayacağım. Paylaşmasını da belki ister istemez o yüzden söylemiyorum. Önemli bir iş. Aracımızın güzel bir temizliğini yaptık. Gerçekten olması gereken 1.4T'ye ulaştı. Motordur, zincirdir, en ağır bakımlar gerçekleşti. Yağ soğutucu, buna benzer Su hortumları vesaire, su turbonun kapakları, geri dönüş. buna benzer eksantrik ön keçesi, krank keçesi, alt kartel contası Bu keçesi. bölümde motorun sağ bölümde yani sol bölümde
Su kaçaklarımız vardı. Karterde yağ kaçakları, krank keçesinde yağ kaçakları vardı. Fanımız açtı. En önemli nokta, fan açmadan göndermeyeceğiz. Test yapmadan da göndermiyoruz. Şu an suyumuzda herhangi bir eksiklik yok. Antifrizimizi koyduk. Saf konsantre antifriz kullanıyoruz. DOT 4'ümüzü de üstüne yeniledik arkadaşlar. Bu arada videoda çıkmadı ama 4 disk balata da değişti. Yenilerini de paylaşırım dışarıda test ederken. Videoyu bitiriyoruz herhalde usta. Testten geçerse tamam. Testten geçer Allah'ın izniyle. Kardeşimiz, önemli olan burada bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Güle güle kullanmasını temenni ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Müşterimiz paylaşmadı ama tamponun arkasının, arka tamponun sarktığını tespit ettik. Ustamız alttan sabitlemesini yapıyor. Buradan da göstermiş olalım. Aracımızla teste gidiyoruz şu an. İçeriye bindik. Aracımızla teste çıktık. Sizlerle beraber de bir sürüş gerçekleştiriyoruz. 1.4T Insignia ağır bakımlarını yaptık. Tabii şu an hissettiğim aracımızda debriyajımız sert. Baskı balatasına müdahalemiz olmadı ama ilerleyen zamanlarda debriyaj kavrama bölümüne de girmek isteyebilir aracımız. Müşterimize bilgisini vereceğiz. Onu da paylaşacağız. Herhangi bir zaman diliminde de onunla alakalı bir video gelebilir. Gösterge panelimizde istemediğimiz bir arıza durumu da yok. Gayet güzel ilerliyoruz. Birçok arızası olan 1.4T'nin aslında biraz da kullanıcıyla alakalı, biraz da ustayla alakalı arıza tespitlerinde sorun yaşayabiliyoruz. Önemli olan burada arızayı tam teşekküllü tespit etmek. Bu yüzden arkadaşlar şunu da söylemek isterim ki canlı verileri okumak da her zaman önemlidir. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce videolarımızı paylaşıyoruz. Bu arada kanala abone olarak videomuzu beğenip yorum yapabilirsiniz. Işıktayız. Kısa bir sürüş, hızlanma yapacağız. Ardından da müşterimize teslimi bekleyeceğiz.